Merhaba, Sjögren sendromunu akademik bir mercekle inceleyeceğimiz bu anlatıma hoş geldiniz. Bu bölümde vücudun kendinden bezlerine saldırdığı bu karmaşık otoimmün durumu derinlemesine ele alacağız. Peki yol haritamız nasıl? Oldukça net. Önce Sjögren sendromunun ne olduğunu tanımlayarak işe başlayacağız. Sonra vücutta nasıl işlediğine ve ne gibi belirtilere yol açtığına bakacağız. Ardından tanı ve tedavi yöntemlerine odaklanıp konuyu hastaların yaşam kalitesi ve geleceğe dair beklentilerle tamamlayacağız. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak Sjögren sendromu tam olarak nedir? En temelden alalım. Aslında en temel haliyle Sjögren, otoimmün kaynaklı bir kuruluk durumu. Yani vücudun kendi savunma mekanizması, bir nevi dostunu düşman sanıyor ve ilk hedef olarak da gözyaşı ve tükürük gibi nimi üreten merkezlere saldırıyor. Burada önemli bir ayrım var, onu da belirtelim. Hastalık eğer tek başına ortaya çıkıyorsa buna primer diyoruz. Ama romatoid artrit veya lupus gibi başka otoimmün durumların yanında görülüyorsa o zaman sekonder olarak adlandırılıyor. Şimdi hastalığın en çarpıcı demografik özelliklerinden birine geldik. Cinsiyetler arasındaki bu muazzam fark. Rakamlar inanılmaz. Kadınların Sjögren sendromuna yakalanma ihtimali erkeklere kıyasla 9 ila 19 kat daha fazla. Tabii bu durum akla hemen bağışıklık sistemi üzerindeki hormonal etkiler gibi faktörleri getiriyor. Sjögren sendromunu tanımlayan 5 temel özellik var. Bunlar SIKA olarak bilinen o meşhur ve inatçı kuruluk, hastalığın sadece bezlerle sınırlı kalmayıp tüm vücudu etkileyebilmesi, bezlerin adeta bağışıklık hücreleri tarafından istila edilmesi, kanda bazı spesifik otoantikorların bulunması ve maalesef lenfoma riskinde bir artış olması. İşte bu 5 nokta hastalığın genel çerçevesini çiziyor. Peki bu özellikler vücutta nasıl ortaya çıkıyor? Gelin şimdi hastalığın altında yatan mekanizmalara ve bunların yol açtığı çeşitli belirtilere biraz daha yakından bakalım. Bütün olayın başlangıç noktası şu: vücudun kendi T ve B bağışıklık hücreleri bezlerdeki epitel hücrelerine saldırıyor. Bu saldırıda kronik bir iltihaplanma yani inflamasyon yaratıyor. Yalnız bu tek taraflı bir savaş değil. Bez hücrelerinin kendileri de bu sürece aktif olarak katılıyor ve bir nevi bağışıklık tepkisiyle doku hasarından oluşan bir kısır döngüyü besliyor. İşte bu mekanizma karşımıza iki ana grup belirti çıkarıyor. Bir yanda SIKA olarak bilinen ve hastalığın adeta imzası olan kuruluk belirtileri var. Ama asıl unutmamamız gereken şey Sjögren'in sadece kuruluktan ibaret olmadığı. Bu artritten ciddi organ tutulumlarına kadar uzanabilen, yani vücudun neredeyse her yerine etkileyebilen sistemik bir hastalık. Bu grafikte de en yaygın sistemik sorunların görülme sıklığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın, artrit hastaların neredeyse yarısını etkileyerek listenin en başında yer alıyor. Bunu da sinir sistemi ve ciltle ilgili sorunlar takip ediyor. İşte bu rakam. Bu %5, uzun vadeli yönetimin belki de en ciddi yönlerinden birini temsil ediyor. B hücreli non-Hodgkin lenfoma geliştirme potansiyeli olan hastaların yüzdesi. Bu yüzden bu riskin hastalığın seyri boyunca çok yakından izlenmesi gerekiyor. Peki, bu kadar çeşitli ve bazen birbiriyle alakasız gibi görünen belirti varken, klinisyenler kesin bir tanıya nasıl ulaşıyor? Bu, göründüğü gibi çok adımlı adeta bir dedektiflik süreci. Modern tanı yaklaşımını gerçekten de bir bulmacanın parçalarını birleştirmeye benzetebiliriz. 2016'da belirlenen kriterler puan tabanlı bir sistem kullanıyor. Bu sistem, objektif kuruluk testleri, gözdeki hasarın tespiti, kan tahlilleri ve doku analizinden elde edilen kanıtları bir araya getiriyor ve her bir parça büyük resmi tamamlamada hayati bir rol oynuyor. Bu alıntı, tanının en kesin kanıtlarından birini, yani dudak biyopsisini vurguluyor. Patologlar mikroskop altında ne arıyorlar? Spesifik bağışıklık hücresi kümelerini. İşte bu bulgu hastalık için patognomonik kabul ediliyor. Yani bu kümelerin varlığı tanıyı neredeyse kesin olarak doğruluyor. Tanı konulduktan sonra tabii ki odak noktası tedaviye ve yönetime kayıyor. Hastalığın kesin bir tedavisi olmadığı için de yaklaşım her hasta için son derece kişisel olmak zorunda. Tedavinin aslında iki temel amacı var. Birincisi, kuruluk ve yorgunluk gibi günlük yaşamı çok zorlaştıran semptomları yöneterek hastanın yaşam kalitesini artırmak. İkincisi ise altta yatan o sistemik iltihabı kontrol altına alarak organların zarar görmesini önlemek. Bu tablo, tedavilerin nasıl katmanlı bir yapıda olduğunu çok güzel özetliyor.
Gördüğünüz gibi kuruluk için kullanılan basit topikal tedavilerden başlıyoruz. Ciddi organ tutulumu olduğunda kullanılan güçlü biyolojik ajanlara kadar uzanan geniş bir yelpaze söz konusu. Kuruluğu sistemik olarak yani haplarla yönetirken genellikle bu iki ilaç arasında bir seçim yapmak gerekiyor. Burada da ilacın etkinliğiyle her birinin kendine özgü yan etki profili arasında hassas bir denge kurmak gerekiyor. Son olarak, gelin uzun vadeli yönetimi ve bu karmaşık hastalığın tedavisinde geleceğin bizlere neler getirebileceğini konuşalım. Etkili bir yönetim için tam anlamıyla bir ekip çalışması şart. Yani hasta merkezde yer alıyor ve etrafında romatolog, göz doktoru, diş hekimi gibi farklı uzmanların sürekli işbirliği içinde olması gerekiyor. Bu, başarının anahtarı. Peki tüm bu anlattıklarımızdan akılda kalması gereken anahtar noktalar neler? Birincisi, Sjögren sadece bir kuruluk hastalığı değil, sistemik bir hastalık. İkincisi, hastanın kendi bakımı konusunda eğitimi çok kritik. Üçüncüsü, lenfoma riski nedeniyle düzenli takip hayati önem taşıyor ve son olarak tedavi her zaman kişiye özel olmak, yani hastalığın aktivitesine göre ayarlanmak zorunda. Ve bu da bizi geleceğe dair en büyük soruya getiriyor. Araştırmacılar hastalığın kök nedenlerine, özellikle bu B hücresi aktivitesine odaklandıkça, acaba gelecekteki tedaviler sadece semptomları yönetmenin ötesine geçebilir mi? Yani hastalığı tamamen durdurmaya, hatta belki de önlemeye yönelik olabilir mi? İşte bu soru şu anki araştırmalara yön veren en temel itici güç ve gelecek için de en büyük umut kaynağı.